Herkese merhaba, Josh in the Kitchen'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. 2020'yi uğurlamadan önce son güzel bir yemek yapalım dedik. Bugün Beef Wellington yapacağız. Beef Wellington'ı güzel ve özel kılan birkaç unsur var. Bunlardan bir tanesi dünyaca çok ünlü bir yemek aslında. Hemen hemen bütün yemek yarışmalarında her zaman baş köşeyi kapar ve gösterişiyle göz boyar aslında Beef Wellington. Aşağı yukarı 200 yıllık bir tarihi var. İngiliz yemeğidir dediğim gibi. Bir savaş sonucunda alınan zaferi kutlamak adına yaratılmış, bulunmuş bir yemek. O yüzden gerçekten çok özel bir yemek tarihi açısından. O yüzden bugün birazcık heyecanlıyım. Beef Wellington'ı en son böyle okul yıllarında yapmıştım. Böyle sürekli evde yapılabilecek bir yemek değil aslında. Böyle şölen sofralarında bir şeyi kutlamak adına yapılan bir yemek. O yüzden yılbaşı yemeği olarak bunu çok rahatlıkla sofralarınızda koyabilirsiniz ve o sofralarınızı özel hale getirebilirsiniz. Malzemelerimiz hazır. Sohbetimize yemek yaparken devam edebiliriz. Hadi başlayalım. Beef Wellington aslında farklı katmanlardan oluşan bir yemek. En dış katmanında milföy hamuru, onun içinde yemeğimizi lezzetlendirmek adına kullanılmış olan bir mantar püresi ki bunun adı dükseldir. Onun içinde kullanabileceğiniz bir şarküteri ürünü olması lazım. Etli bir şarküteri ürünü olması lazım. Geleneksel tarifinde domuz jambonu kullanılıyor. Ama ben bugün küçük bir dokunuş yapıp bunu değiştiriyorum ve pastırma kullanıyorum. Hatta mantar püremin içine de birazcık ceviz koymayı düşünüyorum. Onu hem biraz lezzetlendirecek hem de etimiz suyunu salarken ceviz o suyu birazcık emecek ve böylece milföy hamurumuz ıslanmayacak. Yemeğimizin asıl ana ürünü de dana bonfilemiz. O da en iç kısmında olacak ve yemeğimizin dediğim gibi ana ürünü olacak. Burada önemli olan etken şu: yemeğimiz pişerken suyunu salacak mutlaka ve mutlaka. Bunu önlememiz lazım. Eğer suyunu salarsa milföy hamurumuz ıslanır ve yemeğimiz istediğimiz sonuçta tamamlanmaz. Bunun için de çok güzel sarmanız lazım o eti. Bu dediğim ürünlerle, işte pastırmayla, mantarla, içine koyacağımız cevizle çok güzel bir şekilde bunu bir izole etmemiz lazım. Birazdan bunları göreceğiz. Çok konuştum. Artık yapmaya geçelim. Ne dersiniz? Yapmaya öncelikle mantarlarımızdan başlıyoruz. Mantar püremizden başlıyoruz. Dediğim gibi ben ceviz kullanıyorum. Ceviz kullanmazsanız bu aşamayı geçebilirsiniz. Ama ben ceviz kullanacağım için ilk önce cevizlerimi bir çekmek istiyorum robottan. Mantarlarımızı eklemeye başlıyorum. Ben bugün 3 çeşit mantar kullanıyorum. Ve bunları azar azar çekiyorum. Evet, son mantarlarımızı da attım robota. Bunlarla beraber 4 diş sarımsak koyuyorum. Şöyle bir yarım o küçük boyda soğan attım içine. Ve birazcık da taze kekik atıyorum. Mantar püremizi yaptık. Unutmayın ki bu hala çiğ. Çiğden yapmanız çok önemli bu işlemi. İçinde birazcık soğan, sarımsak ve kekikle lezzetlendirdik. Ve şimdi bunu pişirmemiz lazım. Pişirirken de bütün suyunu salıp onu buharlaştırmamız lazım ki etimizle pişerken milföy hamurumuzu ıslatmasın. O yüzden çok sıcak bir tavam var burada ve yavaş yavaş mantar püremi tavaya ekliyorum. Evet, bakın mantarlarımızı güzelce kavurduk. Hem böyle hafiften renk aldılar hem de artık içinde hiç nem kalmadı neredeyse. Böyle bakın püre gibi oldular. Şimdi bunları alıyorum. Bir tabağa. Güzelce yayıyorum. Bunların soğuması lazım çünkü. Biz o sırada etimizi mühürlememiz gerekiyor. Burada dana bonfilemiz var. Bu tamamen bütün bir dana bonfilenin tam orta kısmı. Chateaubriand yapılan kısmı. Ne o ince kısım ne o kalın kısım. Tam orta kısmını aldım. Ve şimdi bunu güzelce tuz, karabiber ekleyeceğiz. Önce güzel bir yağlıyorum. Tuzunu bir önceki videolarda da dediğim gibi sadece dış kısmını tuzlayabildiğimiz için elinizi korkak alıştırmayın. Bolca tuz koyun. Güzelce içine işlesin. Karabiber ekliyorum. Ve şimdi bunu güzelce şöyle
Her tarafına gelecek şekilde güzelce yuvarlıyorum. Şöyle yanlarının da güzelce baharatlandığına emin olun. Güzelce baharatlandı. Tavam hala çok sıcak. Aynı tavayı kullanıyorum. Mantarları pişirdiğim tavayı kullanıyorum. Hiç yıkamadım bile. Ve direkt onu tavamın içine alıyorum. Bu şekilde her bir yüzünü 2-3 dakika mühürleyecek şekilde pişiriyorum. Ondan sonra da alacağız. Evet, etimizi güzelce mühürledik. Her tarafı güzelce kapandı. Ve şimdi bunu hemen hiç vakit kaybetmeden hardalla kaplamamız lazım. Ben hemen bir fırça yardımıyla daha sıcakken hiç soğumasını beklemeden her tarafını hardalla kaplıyoruz. Burada hardal bizim etimize güzel bir lezzet verecek. Sıcakken koymamızın nedeni de hemen içine o lezzetleri çeksin, emsin sıcakken. Etimizi mühürledik. Üstüne hardalı sürdük. Kenara bıraktık. Soğuyor. Mantarlarımız soğudu. Ve şimdi sarmak için şöyle bir alan yarattım kendime. En alt tabana streç film açtım. Ve üstüne de pastırmalarımı güzelce yaydım. Dikkat edin, hiç böyle boşluk kalmasın. Boşluk kalırsa üstüne süreceğimiz mantar püresi aralarından fışkırır. O yüzden ben olabildiğince böyle aralarını kapattım ve güzelce yaydım. Etimi iyice saracağından da eminim. Ve şimdi mantar püremi üstüne koymaya başlıyorum. Mantar püremi de üstüne yaydıktan sonra içine etimizi koyacağız. Evet, mantarlarımızı yaydık. Güzelce ince bir katman oldu. Ve şimdi içine etimizi koyacağız ve saracağız. Bazı tariflerde en dış kısmına krep koyulduğunu da gördüm. Bu tamamen etimizin salacağı suyu emmesi adına yapılan bir hareket. Ama ben gerek duymuyorum çünkü iyice mühürledim etimi ve arada hiçbir boşluk olmadığına da eminim. Umarım beni yanıltmaz. Ve etimizi şöyle ortasına oturtuyoruz. Ve şimdi çok dikkatli bir şekilde bu yapmış olduğumuz katmanları hiç dağıtmadan şöyle streçimiz vasıtasıyla güzelce üstüne alıyoruz. Aynı şekilde yukarıdan da üstüne aldık. Şu kenarlarda eğer fazla kalırsa onları kesebilirsiniz. Şunu da iyice üstüne aldık. Bunu da aldık ve şimdi ben bunu iyice kapatıyorum. Bakın sıkı sıkı da sarıyorum. Kenarlarını da birleştirip şöyle güzelce sarıyorum ki hem güzel bir şekil alsın etimiz. Bakın şu şekilde. Ben şimdi bunu dolaba koyacağım. Dolapta minimum bir 30 dakika dinlenmesi lazım. Bu dinlendikçe sıkılaşacak. Bir bütün haline gelecek. Biz o sırada milföy hamurumuzu çıkaralım. Güzelce bir inceltelim. Ondan sonra bunu milföy hamurumuzun içine koyup fırına yollayacağız. Evet, yarım saat oldu ve etimizi dolaptan aldık. Güzelce dinlendi. Milföy hamurumuzu da açtık. Ve şimdi artık bunu milföy hamurumuzun içine koyma vakti geldi. Bakın birleştirdiğim kısımlar altta kaldı. Ve şimdi bunu kapatacağız. Şöyle 3 tane yumurta sarım var. Kenarlarına güzelce kapatabilmem için kenarlarını yumurta sarısı sürüyorum. Şöyle. Ve de şöyle güzelce kapandığına emin olun. Gene kenarları fazla gelirse kesebilirsiniz ki şu anda fazla. Ben bunların kenarlarını birazcık keseceğim. Şöyle güzelce sardığıma emin oldum. Bunu ters çevireceğim. Güzel tarafı üstte olacak şekilde pişireceğim. Aslında bu şu anda hazır. Üstüne bir tek yumurta sarısı sürüp fırına yollayabiliriz.
Ama genelde bunu süsleyerek fırına yolluyorlar. Bunu isterseniz bir çatal veya isterseniz bir bıçak yardımıyla üstünü şöyle çizip süsleyebilirsiniz. Veya arta kalan hamurlarınızdan güzel şeritler yapıp üstüne ekleyebilirsiniz. Ondan sonra yumurta sarınızı ekleyip fırına yollayabilirsiniz. Ben bugün biraz daha farklı bir şey yapacağım. Bakın diğer hamurumu da şöyle açtım. Şöyle bir alet aldım ben. Bu bir hamur kesme aleti. Bunları böyle pastacılık malzemeleri satan yerlerden de temin edebilirsiniz. Ama şart değil. Yoksa da elinizle de kesebilirsiniz. Güzel parçalar ekleyebilirsiniz üstüne. Hamurumuzun üstünden geçince bakın şu şekilde dantel gibi yaptı hamurumuzu. Ben şimdi bunu Beef Wellington'ımızın ben şimdi bunu Beef Wellington'ın üstüne ekleyeceğim. Bunu eklemeden önce yumurta sarınızı sürmeyin üstüne. Azıcık bir suyla bunu yapıştırabilirsiniz. Eğer yumurta sarısının üstüne bunu yapıştırırsanız bu asıl ürününüzden ayrılacaktır. Şimdi azıcık suyla nemlendiriyorum bunu. Ve bunu olduğu gibi üstüne alıyorum. Güzelce yumurta sarımızla güzelce kapladık. En son üstüne ben birazcık susam atmak istiyorum. Bu tamamen opsiyonel. Böyle bir şey yok aslında. Ama biz hamur işlerimizde biliyorsunuz susam çok kullanıyoruz. Ve son bir şey, mutlaka ve mutlaka deniz tuzu atıyorum üstüne. Bu deniz tuzu hem hamurumuzu güzel lezzetlendirecek hem de üstünün biraz daha kıtır olmasını sağlayacak. Çünkü o bütün nemi çekecek. Fırınımı ısıttım. 220 derecede altlı üstlü bir şekilde açık. Fırınımın en alt tarafına koyacağım, en alt tarafına koyacağım. Orta pişmiş çıkarmayı deneyeceğim. Aşağı yukarı bir 35-40 dakika kadar bu büyüklükteki bir etin pişeceğini düşünüyorum. Eğer termometreniz var ise etinizin iç derecesi 52 ila 55 dereceye ulaştığı zaman fırından almanız gerekecektir. Orta derece pişmiş bir et için. Tekrarlıyorum. Bu artık fırına gitmeye hazır. Efendim biz geldik. Beef Wellington'ımız müthiş pişti. Aşağı yukarı 40 dakika boyunca fırında kaldı. Üstü güzelce kızardı. İçinin de çok güzel piştiğine eminim. Bu bizim 2020 yılındaki son videomuzdu. Artık 2020'yi gördüğünüz gibi şutluyoruz. Umarım bütün felaketler artık geride kalır ve yeni yıl bize hem mutluluk, hem sağlık, hem huzur getirir. Umarım hem iyi günümüzü hem kötü günümüzü birlikte beraber yaşayabileceğimiz güzel bir sene olur 2021. 2021'de de videolarımıza devam edeceğiz. Ben şimdi bunu kesmek istiyorum ve ardından da videoyu kapatacağım. Hazırsak kesiyorum. Çok heyecanlı bir an. Şöyle birazcık ortadan keseceğim. Kenarını almak istemiyorum. Efendim etimiz şahane pişmiş görüyorsunuz. İçi birazcık pembe. Şöyle dıştan grileşme başlıyor ve içeriye doğru pembeleşmeye devam ediyor. Çok güzel pişti. Sulu sulu. Bakın kestiğim anda suları akmaya başladı. O yüzden çok vakit kaybetmek istemiyorum. Efendim buyurun. Beef Wellington yaptık bugün. 2020'nin dediğim gibi son videosuydu. Herkese şimdiden iyi seneler diliyorum. Videolarımızı takip etmeye devam edin efendim. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Altta yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki sene 2021'de yeni videolarımızla tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.